Bölüm 1. Donmuş Kita'nın Gizemi. Dünyanın en sessiz köşesi, Antarktika. Ne şehir gürültüsü, ne insan sesi. Sadece rüzgar, buz ve sonsuz bir beyazlık. Ama bu beyazlığın altında yatan şey, belki de insanlık tarihinin en büyük sırrı. Uydu görüntülerinin yakaladığı tuhaf şekiller, binlerce yıl öncesine ait haritalarda çizilmiş gizemli kıyı çizgileri ve Antarktika'nın altındaki kara hakkında anlatılan efsaneler. Bütün bunlar, buzun derinliklerinde geçmişe açılan bir kapı olabileceğini düşündürüyor. Yüzyıllar boyunca bu kıta, haritalarda boş bir alan olarak kalmıştı. Keşifler çağında bile denizciler için dünyanın sonu anlamına geliyordu. Ama bugün biliyoruz ki burası dünyanın en büyük gizli arşivi olabilir. Çünkü Antarktika yalnızca bir buz çölü değildir. Avrupa'dan büyük, Avustralya'nın 2 katı genişliğinde bir kara kütlesi ve üzerinde yatan buz yer yer 3 kilometre kalınlığında. Bilim insanları buraya gezegenin zaman kapsülü diyor. Çünkü buzun altındaki her tabaka binlerce yıllık atmosferi ve yaşam izlerini saklıyor. Fakat son yıllarda bu donmuş topraklar bilimden çok daha fazlasını ilgilendiren şeyler ortaya çıkardı. Kıtayı buzsuz gösteren eski haritalar, jeolojik açıklamalarla uyuşmayan simetrik yapılar ve devletlerin yıllardır araştırma bahanesiyle çevresini gizlilikle koruduğu yasak bölgeler. Antarktika sadece bir kıta değil, cevabı henüz verilmemiş bir sorudur. Bizden önce kimler buradaydı? Bu belgeselde o sorunun izini süreceğiz. Buzun altındaki yapıları, binlerce yıllık hikayeleri ve gizli kalmış keşifleri bir araya getireceğiz. Tarih kitaplarında yazmayan bir geçmişe doğru yolculuk başlıyor. Bölüm 2. Buzun altındaki piramitler. Yıl 2016. Bir uydu Antarktika'nın batısındaki Ellsworth dağları üzerinde uçarken kar ve buzun arasında olağanüstü bir şekil kaydetti. Yerden yükselen dev bir yapı, 4 keskin kenarı, simetrik yüzleri ve sivri bir tepesi vardı. Tıpkı Mısır'daki Giza piramitleri gibi. Başta bunun yalnızca bir nunatak, yani buzun üzerinden çıkan doğal bir dağ olduğu düşünüldü. Jeologlar, rüzgarın, erimenin ve donmanın milyonlarca yıl boyunca kayayı bu şekilde yonttuğunu söyledi. Ama bu açıklama gördükleri şekille örtüşmüyordu. Çünkü bu dağın 4 yüzü neredeyse kusursuz bir simetriye sahipti. Doğa tesadüfen bu kadar kesin bir geometrik form yaratabilir miydi? Bazı bağımsız araştırmacılar bu oluşumun insan yapımı olabileceğini öne sürdü. Belki de milyonlarca yıl önce burada, buzlarla gömülmeden önce var olmuş bir medeniyetin kalıntısıydı. Peki eğer öyleyse kim inşa etmişti? Bu teori ilk başta saçma bulundu. Ancak piramit biçiminin sadece Mısır'da değil, Meksika'da, Peru'da ve hatta Asya'da bile benzer şekilde karşımıza çıkması, dünyanın dört bir yanındaki uygarlıkların ortak bir bilgiye sahip olabileceği fikrini güçlendirdi. Sanki hepsi aynı kaynaktan ilham almıştı. Buzun altındaki bu şekil tek örnekte değil. Bazı uydu görüntülerinde yakın çevrede aynı hizaya sahip başka zirveler de görülüyor. Hepsi birbirine paralel, hepsi üçgen formda. Bunların bazıları karla kaplanmadan önce neredeyse mükemmel bir kare tabana oturuyormuş gibi görünüyor. Ancak kıtanın ulaşılmazlığı gerçeğe ulaşmayı zorlaştırıyor. -60 derecelik sıcaklıklar, rüzgarın saatte 300 kilometreye ulaştığı fırtınalar ve uluslararası yasalar araştırmaları kısıtlıyor. Antarktika'nın kalbine girmek neredeyse imkansız. Ve işte tam da bu yüzden o piramitlerin ardında yatan hikaye hala gizemini koruyor. Bölüm 3.
Gizli kapılar ve kayıp merdivenler. Son yıllarda gelişen uydu teknolojisi, buzların arasında akla sığmayacak yeni şekiller ortaya çıkardı. Bazıları bunlara sadece gölge oyunu dedi ama bazı görüntüler açıklanamayacak kadar netti. Doğu Antarktika'da yüksek dağ yamacına oyulmuş gibi duran dikdörtgen bir açıklık keşfedildi. Tamamen kar ve buzla çevriliydi ama yüzeyi öylesine düzgün ve geometrikti ki doğal bir oluşum olduğuna inanmak zordu. Bazı tahminlere göre bu kapı birkaç metre yüksekliğinde ve bir uçağın geçebileceği kadar genişti. Jeologlar yine doğal nedenler sundular. Rüzgar, erime, donma, basınç. Ama simetriyi açıklayamadılar. Bir diğer görüntüde kıyıya yakın bir adada yer alan büyük bir mağara girişi dikkat çekti. Girişin hemen önünde birbirine paralel birkaç koyu çizgi vardı. Adeta kayaya oyulmuş basamaklar gibi. Bu merdiven benzeri şekiller doğal katmanlaşmayla açıklanamayacak kadar düzenliydi. Bazı yıllar bu yapılar net biçimde görünür, bazı yıllarsa yeni kar katmanlarının altında tamamen kaybolur. Ama her seferinde geri dönerler ve biraz daha farklı görünürler. Sanki orada bir şey nefes alıyormuş gibi. Peki Antarktika'nın buzları gerçekten sadece doğanın ürünü mü? Yoksa geçmişte insan eliyle inşa edilmiş yapılar bugün yavaş yavaş buzun altından mı yükseliyor? Bölüm 4. Donmuş ormana dair izler. Bir zamanlar Antarktika buzlarla değil, ormanlarla kaplıydı. Bu sadece efsane değil. Fosil kayıtları bunu kanıtlıyor. Yüzyılın başlarında yapılan keşiflerde Beardmore buzulu çevresinde kayın ağaçlarına ait taşlaşmış yapraklar bulundu. Daha sonra yapılan araştırmalar bu kıtanın milyonlarca yıl önce yemyeşil bir orman olduğunu ortaya koydu. Kökleri hala yerinde duran taşlaşmış ağaç gövdeleri bulundu. Bazıları 7 metreye kadar uzanıyordu. Bilim insanları o dönemde Antarktika'nın sıcaklığının 15 ila 20 derece civarında olduğunu söylüyor. Nehrin aktığı, bitkilerin yetiştiği, kuşların ve hayvanların yaşadığı bir ekosistemdi burası. Yani kıta bir zamanlar yaşanabilir, hatta cennet gibiydi. Peki sonra ne oldu? Bir günde donmadı elbette. Buzul çağı yavaşça ilerledi ve binlerce yıl boyunca bitki örtüsünü yuttu. Ama bu da yeni bir soru doğurdu. Eğer Antarktika bir zamanlar yaşam dolu bir yer idiyse, orada bir uygarlığın gelişmesi mümkün müydü? Resmi tarih hayır diyor. Ancak buzun altında keşfedilen geometrik yapılar ve oraya nasıl geldiği bilinmeyen eser kalıntıları bu yanıtı sorgulatmaya devam ediyor. Bölüm 5. Kayıp harita. Piri Reis ve antik bilgi. Tarihte Antarktika'yı ilk çizen kişi kimdi? Cevap şaşırtıcı. 1513 yılında Osmanlı denizcisi Piri Reis. Elimizdeki harita Güney Amerika'nın kıyılarını ve bugünkü Antarktika'nın bulunduğu bölgede buzsuz bir kara parçasını gösteriyor. Daha da ilginci, bu haritadaki kıyı çizgileri modern radar ölçümleriyle %90 oranında örtüşüyor. Yani o dönemde buzlarla kaplı olması gereken bir kıta haritada sanki buzsuz haliyle resmedilmiş. Peki 16. yüzyılda bir denizci böyle bir bilgiyi nereden almış olabilir? Bazı araştırmacılar Piri Reis'in kullandığı kaynak haritaların daha da eski bir uygarlıktan kalma olabileceğini düşünüyor. Bu fikir 20. yüzyılda tarihçi Charles Hapgood tarafından desteklendi. Ona göre binlerce yıl önce gelişmiş bir denizcilik kültürü vardı. Bu uygarlık dünyanın kıyı şeritlerini buzlar oluşmadan önce haritalamıştı. Ve o bilgi yüzyıllar boyunca kopyalanarak Osmanlı'ya kadar ulaşmıştı. Eğer bu doğruysa Antarktika yalnızca modern çağın değil, insanlık tarihinin de başlangıcını yeniden yazabilir.
Bölüm 6. Dünyanın eğilişi ve buzun hafızası. Antarktika'nın hikayesi sadece buzla değil, zamanla da ilgilidir. Çünkü bu kıtanın donması bir gecede olmadı. Jeolojik kayıtlar, dünyanın geçmişinde sıcak ve soğuk dönemlerin döngü halinde tekrarlandığını gösteriyor. Yaklaşık 20 milyon yıl önce Antarktika ormanlarla kaplıydı ama dünyanın ekseni yavaş yavaş eğilmeye başladı. Kıtalar sürükleniyor, okyanus akıntıları yön değiştiriyordu ve bir gün güneş ışığı artık bu topraklara ulaşamaz hale geldi. Sonra buz geldi ve o buz bugün hala orada duruyor. Bilim insanları bu süreci kutup kayması teorisiyle açıklıyor. Bazılarına göre dünyanın dış kabuğu içteki çekirdek üzerinde kayarak yer değiştiriyor. Bu hareket coğrafi kutupları bile yerinden oynatabiliyor. Yani bir zamanlar ekvatora yakın olan topraklar bugün Güney Kutbu'nun altında kalmış olabilir. Eğer bu teori doğruysa Antarktika'nın bir zamanlar sıcak ve yaşanabilir bir bölge olması mümkün. Bu da oradaydı ama şimdi buzun altında denilen uygarlık söylentilerine zemin hazırlıyor. Bölüm 7. Kayıp medeniyetin kehaneti. Bazı mistik kaynaklara göre Antarktika'nın donmuş sessizliği yalnızca doğanın değil, insanlığın unuttuğu bir geçmişin yankısıdır. 20. yüzyılın başlarında Amerikalı kahin Edgar Cayce, kutup bölgeleri bir gün yeniden canlanacak diye kehanette bulunmuştu. Ona göre dünyanın ekseni değişecek, denizler yükselecek ve Antarktika yeniden yeşillenecekti. Bu sadece bir doğa olayı değil, bir döngüydü. Eskiden burada bir medeniyetin yaşadığı, kutup değişimiyle birlikte yok olduğu söyleniyordu. Belki de bu insanlar buzun altına gömülmeden önce bilgilerini, yapıtlarını ve izlerini geride bıraktılar. Bugün buz tabakasının altındaki jeolojik radar verileri, Antarktika'nın altında dağlar, vadiler ve nehir sistemleri olduğunu gösteriyor. Bazıları bu yeraltı manzarasının çok eski bir yüzey dünyasının kalıntısı olabileceğini düşünüyor. Belki de donmuş ormanlar bir zamanlar şehirlerin gölgesindeydi. Bölüm 8. Gizli göllerin yaşayan dünyası. Antarktika'nın yüzeyinin altında hiç kimsenin görmediği bir evren gizlidir. Kalın buz tabakasının altında karanlıkta hapsolmuş yüzlerce göl vardır. Bu göllerden en ünlüsü Vostok Gölü. Yaklaşık 4 kilometre kalınlığındaki buzun altında gizlenen bu göl, en az 15 milyon yıldır dış dünyadan tamamen izole. Işık yok, oksijen yok ama içinde yaşam var. Bilim insanları burada mikroskobik canlılar keşfetti. Ne güneş görmüşlerdi, ne de yüzeyle bağlantıları vardı. Yine de milyonlarca yıl boyunca hayatta kalmayı başarmışlardı. Peki nasıl? Dünyanın derinlerinden gelen ısı bu suları sıvı tutuyor. Mineraller ve demir onların besin kaynağı. Bazı araştırmacılar buradaki mikroorganizmaların Europa ya da Enceladus gibi buzlu uydularda yaşam olasılığına örnek olabileceğini söylüyor. Ama herkes aynı fikirde değil. Bazı teorilere göre bu göller sadece doğa harikası değil, yer altına açılan kapılar. Belki de geçmişte burada başka yaşam biçimleri vardı. Belki de hala var. Bölüm 9. Kan Şelalesi ve Kırmızı Suyun Sırrı. Antarktika'nın kuru vadilerinde buzulların ortasında garip bir manzara var. Taylor buzulundan akan kan, kırmızısı bir şelale. Kan Şelalesi deniyor ona. İlk görenler bunun bir doğaüstü olay olduğuna inanmıştı ama bilim açıklamayı buldu. Buzun altında hapsolmuş demir bakımından zengin bir göl, buzul çatlaklarından yüzeye sızıyor. Oksijenle temas ettiğinde demir paslanıyor ve su kana benzeyen o koyu kırmızı rengi alıyor.
Ancak asıl gizem o suyun içinde. Hiç oksijen almadan tamamen karanlıkta yaşayan mikroorganizmalar bulundu. Bu canlılar dünyanın en ekstrem koşullarına bile uyum sağlamıştı. Kim bilir, belki de insanlık dışı yaşamın nasıl var olabileceğine dair en net örnek bu. Yine de bazı teorisyenler farklı düşünüyor. Onlara göre bu kırmızı suyun altında doğal olmayan bir şey olabilir. Belki bir laboratuvar, belki eski bir yapıdan sızan madde. Buzun altından gelen bu kan sadece kimyasal bir reaksiyon değil, geçmişin yankısı olabilir. Bölüm 10. Denizin altındaki yaratıklar. Antarktika sadece buz değil, okyanustur da ve okyanusun derinlikleri hala bilinmeyen canlılarla doludur. McMurdo Vadisi'ne yakın bölgelerde yapılan dalışlarda tamamen karanlıkta yaşayan dev deniz örümcekleri, ahtapotlar ve yüzlerce yıldır orada büyüyen mercan kolonileri bulundu. Bazı keşiflerde buzun altındaki kayalara yapışmış, güneş ışığı görmeyen sünger benzeri canlılar bulundu. En yakın ışık kaynağından 200 kilometre uzaktalardı. Nasıl yaşadıkları hala bilinmiyor. Ama bir şekilde yaşıyorlar. Ve elbette mitoloji burada da devreye giriyor. Yüzyıllardır denizciler bu sularda devasa yaratıklardan bahseder. Kuzeyin efsanevi canavarı Kraken ve son yıllarda adı sıkça duyulan gizemli varlık Ningen. İnsan biçiminde beyaz, sessiz ve devasa bir deniz canlısı. Bazı Japon araştırma ekipleri onu sudan yükselirken gördüklerini iddia etti. Kameralar karanlıkta şekil seçemedi. Ama hikayeler kulaktan kulağa yayıldı. Belki sadece buzda bir gölgeydi. Belki de daha fazlası. Bölüm 11. Nazilerin gizli üssü ve yüksek atlama operasyonu. Almanya gizli bir Antarktika seferi düzenler. Neuschwabenland. Resmi amaç balina yağıydı. Savaş öncesi üretim için kaynak arayışı. Ama uçaklar gökyüzüne çıktığında gamalı haç işaretli işaret fişekleri buzlara bırakılıyordu. O bölgeler Almanya adına sahiplenilmişti. Sefer binlerce hava fotoğrafı çekti. Ancak döndükten sonra bu görüntülerin büyük kısmı gizli tutuldu. Savaş bitince söylentiler yayıldı. Naziler buzun altına bir üs mü kurmuştu? Bazılarına göre bu üs, savaşın son günlerinde kaçan bilim insanları ve üst düzey yetkililer için bir sığınaktı. 1947'de ABD tarihin en büyük Antarktika operasyonunu başlattı. High Jump operasyonu. Komutası Amiral Richard Byrd'tü. 4000 asker, onlarca gemi ve uçak. Resmi olarak bilimsel bir görevdi. Ama neden bu kadar askeri güç gerekiyordu? Operasyon beklenenden haftalar önce sona erdi. Birçok uçak kayboldu ve Byrd döndüğünde gizemli bir cümle kurdu. Amerika bir gün kutuplardan gelebilecek tehditlere hazırlanmalı. Yıllar sonra ortaya çıkan bir gizli günlük, Byrd'ün buzun ortasında ılıman bir vadiye indiğini ve orada Agartha denen yeraltı uygarlığından gelen varlıklarla görüştüğünü iddia ediyordu. Resmi kanıt yok. Ama söylenti Antarktika'nın içi boş dünya teorisiyle birleşince dünyanın en ünlü komplo hikayelerinden birine dönüştü. Bölüm 12. İç Dünya ve Agartha. Efsanelere göre dünya katı değil, içinde devasa boşluklar, şehirler ve güneş benzeri bir ışık kaynağı vardır. Bu yeraltı dünyasının adı Agartha. Tibet efsanelerinde Şambhala, Maya mitlerinde Yibalba, Kelt hikayelerinde yeraltı diyarı olarak geçer. Bazı eski metinlerde Antarktika bu dünyanın girişi olarak tanımlanır. Buzun altındaki dev mağaralar Agartha'ya açılan geçitlerdir.
Orada yaşayanların insanlıktan çok önce var olduğu ve büyük felaketlerden kaçmak için yer altına çekildikleri söylenir. Amiral Byrd'un hikayesi bu efsaneyi yeniden canlandırdı. Buzun altındaki şehir ışık saçıyordu. Orada yaşayanlar barışçıl ama uyarıcıydı. Bunlar Byrd'a atfedilen cümlelerdi. Gerçek mi, kurgu mu bilinmiyor. Ama bir gerçek var. Antarktika'nın altında hala bilinmeyen bir dünya var. Bölüm 13. Soğuk Savaş, Gizlilik ve Antlaşma. 1959'da Soğuk Savaş'ın en gergin döneminde 12 ülke bir araya geldi ve Antarktika Antlaşması'nı imzaladı. Anlaşma, kıtanın sadece barışçıl amaçlarla kullanılacağını söylüyordu. Ama bu aynı zamanda hiç kimsenin orada bağımsız araştırma yapamayacağı anlamına geliyordu. Bugün Antarktika'ya girmek için devlet onayı gerekir. Uçuş rotaları sınırlıdır. Bazı bölgeler tamamen yasak statüsündedir. Ne tesadüf ki bu yasak bölgelerin çoğu eski uydu görüntülerinde tuhaf şekillerin bulunduğu alanlardır. Kıta resmen keşif için açık ama gerçekte erişilemez. Ve bu da akıllarda hep aynı soruyu bırakıyor. Bir şey mi gizleniyor? Bölüm 14. Buzun altında ne var? Yüzyıllardır Antarktika, dünyanın bilinçaltı gibi davranıyor. Her şeyin üstünü örten beyaz bir perde. Ama buzlar yavaşça eriyor. Ve her eriyen tabaka, geçmişten bir fısıltı daha açığa çıkarıyor. Belki sadece doğa konuşuyor, belki de bir zamanlar burada yaşamış olanlar, buzun içinden sesleniyor. Taşlaşmış ormanlar, gömülü dağlar, geometrik yapılar, hepsi bir hikayenin parçası gibi. Bir zamanlar Antarktika yeşildi. Belki şehirler vardı, belki gökyüzüne bakan tapınaklar. Sonra kutuplar yer değiştirdi ve her şey buzun altında kaldı. Tıpkı insanlığın hafızası gibi dondu, sustu ama asla yok olmadı. Bölüm 15. Son söz. Bugün elimizde uydu görüntüleri, haritalar, fosiller ve efsaneler var. Ama Antarktika hala yanıt vermiyor. Belki de doğru soruyu sormuyoruz. Belki de orada bir şey değil, bir hatırlatma var. Dünya her döngüsünde eskiyi siler ve yeniyi yazar. Ama buz her şeyi saklar. Kim bilir? Belki bir gün buzlar tamamen eridiğinde insanlık kendi başlangıcını orada bulacak. O zamana kadar Antarktika sessiz kalmaya devam edecek. Ama unutma, bazen sessizlik sadece dinleyenler için konuşur.